Bugün hayalini kurduğun sinema filmini yapay zeka ile birlikte çekiyoruz. Nasıl mı? Hadi gelin benimle. X-Files'ın sinema stüdyosu yeni duyuruldu arkadaşlar ve buradan istediğiniz bir sinema filmi oluşturabiliyorsunuz. Bu gerçekten kulağa çok enteresan geliyor ki biraz sonra bahsedeceğim özellikleri duyunca hatta kulaklarınıza bile inanamayacaksınız. Yok artık falan diyeceksiniz. Öyle güzel özellikler getirmişler sinema stüdyo bölümüne. Ben zaten normal gündelik hayatımda da X-Files'ı kullanıyordum. Özellikle After Effects'te efekt yapmak yerine X-Files'da çoğu zaman başvuruyorum. Çünkü gerçekten içerisinde çok güzel efektler barındırıyor ve yeni duyurulan sinema stüdyo özelliğiyle de artık Hollywood'a bile rakip olmaya başladı. Gerçekten muazzam çalışıyor. Hadi gelin şimdi sizlerle birlikte sinema stüdyo panelini bir kurcalayalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada bir prompt girme alanı var. Buraya senaryomuzla alakalı görseller için promptlar üretip girmemiz gerekiyor. Videonun ilerleyen kısımlarında da sizlere hem senaryo yazmayı hem de promptları nasıl oluşturabilirsiniz bunlar hakkında da bilgiler vereceğim. Merak etmeyin. Evet, onun altında da burada kaç tane örnek resim oluşturacağını belirten bir alan var. Onun haricinde resimlerimizin kalitesini burada belirleyebiliyorsunuz. 1K, 2K ve 4K olarak. Bu özelliğin en bomba kısmına geldik arkadaşlar. Hazır mısınız? Bak, buraya tıklayınca aklınızı yitireceksiniz. Yani muhteşem bir yer olmuş burası. Tıklıyorum ve görmüş olduğunuz gibi burada hangi kamerayla çekmek istiyorsanız filminizi o kamerayla çekebilirsiniz. Red'in bir kamerası var. Sony Venus'un bir kamerası var. IMAX film kamerası var ve Alexa 35 var. Burada istediğiniz her türlü sinema kamerasıyla kendi kafanızdaki filmi çekebilirsiniz. Bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Bir de bunun üstüne lens de seçebiliyorsunuz. Sahnelerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten inanılır gibi değil. Bir de kullanacağınız lensin milimetre yani odak uzaklığını da seçebiliyorsunuz buradan. Mesela burada en alttan başlayalım. 8 milim. Yani bu ultra geniş açı demek arkadaşlar. Yani bir görsel oluşturacağınız zaman bu seçeneği seçerseniz çok geniş bir görsel elde etmiş olursunuz. Onun harici 14 milim var. Bu da geniş bir açı. 24 milim orta standartta diyebiliriz ve 50 milim var. Bu da portre veya işte yakın detaylar için kullanılan bir milimetre değeri. Kısmı güzel bir şekilde analiz ettikten sonra gelin şimdi senaryomuzu yazalım ve daha sonrasında bu senaryoya özel promptlar oluşturalım. Bunu nasıl yapacağız? Hemen onları da göstereyim sizlere. Evet, öncelikli olarak ChatGPT'ye giriyorsunuz. Açıklamalar kısmında vereceğim PDF dosyasını buraya yüklüyorsunuz arkadaşlar. Ve ChatGPT'ye şu komutları veriyorsunuz. Yukarıdaki PDF'i dikkate alarak bana bir senaryo yazmanı istiyorum. Ve şimdi biraz senaryomun detaylarından bahsedeceğim. Evet, şimdi ChatGPT'ye yazmamız gereken her şeyi yazdık. Evet, şimdi bakın burada bize bir senaryo akışı verdi. Ve senaryonun akabinde de bizlere görsel oluşturabileceğimiz promptlar da verdi. Ctrl+C yaparak kopyalıyorum. X-Files'ın sinema stüdyosuna bunu yapıştırıyorum. Ardından buradaki artı butonuna basıp buradan kendi resmimi yükleyeceğim. Daha sonrasında buradan kendi resmimi seçiyorum. Ve buradan hangi kamerayla çekelim? Haydi IMAX ile çekmiş olalım. Şu lensi seçelim ve buradan da 24 milim yeterli olur. Şimdi buradan generate diyeceğim. Bizlere muhteşem bir görsel oluşturdu. Şimdi buradan multi shot özelliğini açacağım. Multi shot yaptıktan sonra bu sahne için bana birkaç tane daha farklı görseller oluşturacak. Yani bu devamlılığı bozmaması için önemli bir nokta. Evet, oluşturmuş olduğumuz görselin farklı açılardan bizlere görüntülerini verdi. Bunları da kullanalım. Mesela şu yakın açı çok hoşuma gitti. Bir de bunu alayım. Buradan upscale to 4K diyerek bu görselleri de oluşturuyorum. Tekrardan ChatGPT'ye geldim ve prompt 3'ü kopyalayacağım. Peki neden ben prompt 2'yi kopyalamadım? Çünkü bu iki sahnede hemen hemen aynı sahneler Türkçe çevirilerine baktığım zaman. O yüzden de direkt ben buradan 3'e sıçrayacağım. Hem boşuna kredim gitmesin ve oluşturmuş olduğumuz görselin 3 farklı açıdan bende görüntüleri var. O yüzden de çok da böyle kalabalık etmeye gerek yok. Daha sonrasında buna Ctrl+V yaparak yapıştırıyorum. Ve az önce oluşturmuş olduğumuz görseli referans olarak almasını istiyoruz. Çünkü aynı ortamı ve aynı atmosferi sağlasın diye. Sonrasında tekrardan buradan generate ediyorum. Evet, 3. görselimizi de oluşturduk. Fakat bu görsel benim hoşuma gitmedi. Çünkü rampanın artık ortasına kadar gelmiş. Buna yine ben multishot yaparak farklı açılardan görüntü üretmesini isteyeceğim. Multishot özelliğine bir defa tıklayacağım. Ve buradan da gene bir önceki resimde yapmış olduğumuz gibi farklı kamera açılarıyla bu fotoğrafı görmüş olacağım. Ve oradan en beğendiğimi alıp
kullanacağım. Evet, buradan şu görüntü gayet güzel. Hem geniş bir açı. Bir de bunu alalım. Onun haricinde başka ne alabiliriz diye bakıyorum. Bunları da upscale 4K diyorum ve bunların da gene görsellerini alıyorum. Evet, şimdi ben görsellerimi ürettim. Şimdi bunları videoya çevirelim. Image bölümün altından buradan video seçeneğine tıklıyorum. Evet, buradan Start Frame'e bir defa tıklıyorum. Ardından burada oluşturmuş olduğumuz görselleri görmek için bir panel var. Buraya tıklıyorum ve buradan oluşturmuş olduğum görselleri seçeceğim. İlk sahnemiz hangisiydi? Hemen bir bakalım. Evet, ilk sahnemiz bu. Buna bir defa tıklıyorum ve buraya da gene prompt girmemiz gerekiyor. Herkes gergin bir şekilde bekliyor yazalım. Ve daha sonrasında bunu buradan kopyalayalım. Hatta şuranın yazım yanlışını da bir düzeltelim. Türbülansı yanlış yazmışız. Ve buradan bu çeviriyi kopyalayacağım. Ve buraya Ctrl V yaparak yapıştıracağım. Ardından buradan kamera hareketlerini seçebileceğiniz bir alan var. Buraya bir defa tıklıyoruz. Burada işte elle çekim var, sabit çekim var, zoom in, zoom out'lar vesaire. Biz ne yapalım? Elle çekilmiş gibi olsun. Biraz daha hem sallansın da görüntü. Ve daha sonrasında buradan süresini belirleyebiliyorsunuz bu videonun. Ses efektleri olsun mu olmasın mı kısmı ve daha sonrasında slow motion olsun mu olmasın mı? Eğer patlama sahneleri ürettiyseniz buradan bunu mutlaka açın. Gerçekten çok daha güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. Şimdi ben buraya generate diyorum ve videomun oluşmasını bekliyorum. O video oluşana kadar ben de diğer sahnelerimi hareketlendireyim. Mesela benim şu da çok hoşuma gitmişti. Gene aynı promptu yazacağım ve buradan da bu sefer nasıl bir şey yapalım? Bu sefer de kameramız sağa doğru aksın. Çünkü görselim ona uygun bir görsel. Ve tekrardan buradan generate diyorum. Konudan bağımsız olarak burada start ve end frame'leri kullanarak geçiş efektleri de elde edebilirsiniz. Yapay zekanın bu iki görüntü arasında bir geçiş sağlamasını bekleyelim. Bakalım nasıl bir geçiş yapacak. Evet, görmüş olduğunuz gibi ilk karemizin videolu hali geldi. Gerçekten çok gerçekçi yapıyor ya. Diğer sahnemi de yaptı. Ver bakalım. Aa bak, bu da çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel şeyler üretebiliyor. Ya karakter tutarlılığı, yüz tutarlılığı falan çok iyi programın. Mesela iki sahne arasındaki geçişi bu şekilde yapmış. Gayet güzel olmuş. Ya buraya gene istediğiniz bir geçiş efekti varsa kafanızda onları yazarak rahatlıkla yaptırabilirsiniz. Ama çok güzel olmuş ya, benim çok hoşuma gitti. Ve hepsi bu kadar arkadaşlar. Yani yapmanız gerekenler aslında zor değil. Sadece biraz pratik, biraz da prompt bilgisi. Hexfile zaten geri kalan her şeyi tek başına hallediyor diyebilirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.